Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda gene sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız. Ayrıca Fed'in tarihi operasyonunu bu video içerisinde sizlerle birlikte burada değerlendireceğiz. Fed'in ve Fed üyelerinin almış olduğu tarihi kararlar neticesinde dolar endeksinde özellikle yukarı yönlü sert ataklar izlemeye devam ediyoruz. Bu atakların sert gelişmesinden kaynaklı olarak da dolar endeksinin gelişen para birimleri ve ülke para birimleri karşısında da değerini oldukça yükselttiğini görmekteyiz sevgili dostlarım. Şimdi dolar endeksini sizlerle birlikte grafiğini açtığımız zaman, sizler de burada hep birlikte bunu zaman içerisinde takipteydik. Burada özellikle regresyon kanalının üst tarafını aşması dolar endeksinin güçlü bir seyir almasını beraberinde getirdi sevgili dostlarım. Ve bu güçlü seyrin devam etmesiyle birlikte dolar endeksinde şu an itibariyle 102.80 civarlarına doğru yukarı yönlü atakları sizlerle birlikte izledik. Şimdi dolar endeksinde şöyle bir durum var. Bakın şöyle dolar endeksi yukarıdaki seviye 103 dolarlar seviyesi. Evet, dolar endeksinde şu 103 dolarlar seviyesi önemli bir bölge. Çünkü 103 puan seviyesi üzerinde dolar kurunda, ya dolar endeksinde daha doğrusu sevgili dostlarım, bir ikili tepe oluşma ihtimali de oldukça yüksek. Yani burada dolar endeksini sizlerle birlikte takip ettiğimiz zaman dolar endeksinde bu 103 puan seviyesinden bir aşağı doğru düzeltme seviyesi yaşayabiliriz. Her ne kadar da stokastik indikatörümüz aşırı alım bölgesinde bulunsa da, haftalıkta, günlükte baktığımız zaman gene aşırı alım bölgesinde bulunsa da sevgili dostlarım, aylık bazda dolar endeksine baktığımız zaman bir formasyonun 103 dolarlar civarında dolar endeksinde tamamlanabileceğinin bir belirtisi bizler için karşımızda. Eğer ki bakın arkadaşlar, daha da dolar endeksinde bir güçlenme devam eder ise o da 103 doların üstünde olacaktır. Doları endeksini takip eden sevgili dostlarım ve arkadaşlarım 103 dolar seviyesine dikkat etsinler. Çünkü bu 103 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır ise bu sefer dolar endeksinde daha sert hareketler yukarı yönlü sizlerle birlikte takip edebiliriz. Hatta dolar endeksinin daha da güçlenmesi demek 103 puan seviyesinin üstünde hareketlerine devam etmesi demek. Burada dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerini 110-111 seviyelerine kadar yukarı yönlü taşıması anlamı taşıyacaktır. O yüzden dolar endeksinde ve dolar kurunda olan sevgili arkadaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var diyoruz sevgili dostlarım. Fakat 103 dolar seviyesinden bir dolar endeksinde düzeltme seviyesi de yaşanabilir. O yüzden en yakın takip edeceğimiz seviye 103 dolar. Bakalım 103 dolar seviyesinin üzerine dolar endeksi atabilecek mi? Atamazsa aşağı yönlü tekrardan bir düzeltme seviyesi içerisinde dolar endeksini buluruz. Dolar endeksinin analizini yaptıktan sonra şimdi sizlerle birlikte hemen dolar kuruna geçelim. Dolar kurunda Fed üyelerinin yapmış olduğu tarihi operasyonlarla önden yüklemeli faiz arttırımlarına başlayabiliriz sinyali ve bu sinyalin ardından 0.50 bas puanlık bir faiz artışının masada olduğu Powell tarafından açıklandı. Daha sonradan Fed üyeleri tekrardan açıklamalarda bulundular. Bu faiz arttırımlarının 0.75 bas puan civarına kadar da olabileceği şeklinde açıklamalar Fed üyelerinden geldi. Tabii Fed'in yapmış olduğu atraksiyonlar sadece bunlarla da kalmadı. Daha önceki videolarımızdan da izlemişsinizdir. ABD'nin geri çekeceği paralar içerisinde her ay 95 milyar doların yakılacağı, yani yok edileceği, piyasadaki fazla basılan dolar miktarının da yok edileceğinin haberleri piyasaya düşmüştü. Bu haberlerle birlikte zaten doların çok güçleneceğiyle ilgili videolarımızı da sizlerle birlikte yapmıştık sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte takip ettiğimiz gibi şuradaki 14.75 bizim için dolar kurunda önemli bir destek haline gelmiş durumda. Yukarıda bu desteğin devamı halinde gene kuvvetli bir direnç bölgesi dolar kurunda 14.88 bölgesinden geçen alan olacaktır. En yakın takip edilecek alan 14.88-14.75. Evet, Forex ve Biop takip eden sevgili dostlarım, bakın şurası bir kanal aralığıdır. Bu kanal aralığını takipte kalacağız. Dolar endeksinin 103 puan seviyelerine doğru ataklarını sürdürmesi durumunda ise dolar kuru arkadaşlar bakın şuradaki bant aralığına kendini atar. Buradaki bant aralığı da 15.33-15.50 bant aralığı olarak dolar kurunda yukarı yönlü hareketleri tetikleyecek olan atraksiyonu devam ettirebilir. Stokastik indikatörüne gene dolar takip eden arkadaşlarımız için baktığımız zaman stokastik indikatörünün de
al sinyalinin günlükte başladığını ve devam ettiğini takip ediyoruz. Haftalık bazda bu grafiğe baktığımız zaman henüz yukarı yönlü hareketin kırılmadığı da gözükmekte. Buradaki hareketin de haftalıkta kırılabilmesi için arkadaşlar bakın dolar kurunda şu 14.88 üzerinde kapanış görmemiz şart. Eğer ki haftalıkta gene bu 14.88 seviyesi üzerinde bir kapanış gelir ise dolar kurunda ilk etapta buradaki ana hedef bölgemize doğru yani 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte tekrardan takip ederiz. İlk etapta bizlerin gene takip edeceği buradaki hareket üçgen içerisindeki hareketin haftalıkta da 14.88'i yukarıya yönlü kırıp kıramayacağını takipte kalacağız. Günlük bazda burası 14.63 kanal aralığından geçiyordu ve 14.63'ün kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü bu kanal içerisindeki hareketi sizlerle birlikte izledik. Şimdi dolar kurunda 14.88 önemli bir direnç ve dikkatle takip edeceğimiz bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Aylık bazda gene dolar kuruna baktığımız zaman burada bir filama oluşumu ve bu filama oluşumunun da üst tarafında kırılması gereken en önemli alanın gene 14.87 civarından geçtiğini görüyoruz sevgili dostlarım. 14.87-14.88 aralığı gene çok önemli bir direnç gösterecek olan bölgedir. Ve bu bölgenin kırılmasıyla asıl agresif hareketlerin başlayabileceği alan bu alan. Eğer ki bu alanı kıramaz isek, bakın dolar kurunda bu alanı kıramaz isek, dolar kurunda tekrardan üçgen içerisinde hareketler devam edebilir. Bu hareketlerde 14.80-14.50 band aralıklarında tekrardan dolar TL kurunda yeni bir oluşum gösterebilir. Tabii bu oluşumun da oluşabilmesi için dolar endeksinde dediğim gibi 103 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar takip edilecek. Çünkü 103 doların altında kaldıkça dolar endeksi de bir düzeltme seviyesine gidebilir. Bu düzeltme ile birlikte dolar kurunda da bu 14.88-14.50 band aralığında tekrar hareketler gözlemlenebilir. Dikkatli olunması gereken bir alan ve bir bölge 14.88 bölgesi olarak gözükmekte. Aylıkta gene bu 14.88'i aşabilir isek sevgili dostlarım. Burada zaten yukarı yönlü önümüz çok açık olacak. İlk etapta haftalıktaki şu 15.50 civarını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ve onun arkasından da 16 lira 50 kuruş seviyelerine doğru giden bir dolar kuru sizlerle birlikte takip ederiz. O yüzden doları takip eden sevgili dostlarım Fed'in almış olduğu bu tarihi kararları dikkatli bir şekilde takipte kalmalarında fayda var. Euro Türk lirasına baktığımız zaman Avrupa bölgesindeki enflasyonist baskıya rağmen sevgili dostlarım Avrupa bölgesinden yeteri kadar zamanında faiz arttırım kararlarının gelmemesi Euro'da biraz daha aşağı yönlü hareketleri tetikledi. Bizler için Euro bölgesinde 15.60 önemli bir bölge. Yakinen takip etmemiz gereken önemli bir bölge, önemli bir destek bölgesi. Ve burayı da sıkı bir şekilde sizlerle birlikte takipte kalacağız. 15.60 gerçekten Euro bölgesi içinde önemli bir alan ve bir bölge olarak takip edilmesi gereken bir yer olarak göze çarpıyor. 15.60 üzerinde kapanışların devam etmesi buradaki sıkıntının ilerleyen günlerde azalması anlamı taşıyacaktır. O yüzden 15.60 bölgesi Euro'da takip olan arkadaşların dikkatli bir şekilde izlemesi gereken bir alan. Buranın aşağı yönlü kırılmaması gerekli. Buranın aşağı yönlü kırılması Euro'yu 15.40 seviyesine kadar aşağı yönlü götürebilir. Sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman aşırı satım bölgesine doğru yanaşmakta olduğunu görüyoruz. Fakat 15.60 sıkı bir şekilde Euro'daki arkadaşların takip edeceği bir alan. Bu alan kırılmadıkça da Euro'da henüz yükseliş hareketinin bittiğini söylemekte mümkün olmaz. Hemen sterlin tarafına geçelim. Sterlindeki son durum. Evet, sterlin Türk lirasına baktığımızda 18.60 liralardan fiyatlayan bir sterlin. Yani burada da sterlin bölgesinde gene tam dip bölgemizde bir fiyatlanma. Burada da 18.60 seviyesi çok önemli. 18.60 seviyesini sterlin takip eden arkadaşlarımız sıkı bir şekilde takipte kalsınlar. Buranın kırılmaması halinde burada bir dip oluşumu sterlinde de yaşayabiliriz. Burada şartımız 18.60'ın üzerinde sterlinin tutunması ve kapanışlarına devam etmesi. Tekrardan yukarı yönlü bir kanal açacaktır. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman henüz buradaki al sinyalinin günlükte gelmediğini fakat diplere de çok yakın seyrettiğini görmekteyiz. Sterlin Türk lirası takip eden arkadaşlarımız için. Altın tarafına bakacak olduğumuz zaman Fed'in baskısından bunalmış bir altın kendini alt seviyelere kadar atmaya devam ediyor. Şimdi altının onsunda haftalık bazda şöyle grafiği açtığımız zaman arkadaşlar sizlerle birlikte bakın şuradaki alan çok önemli olacaktır. Buradaki alanı sizlerle birlikte sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Altının onsunda özellikle %50 düzeltme seviyesi, Fibo düzeltme seviyesi
1875 dolar civarından geçiyor. Bunu biraz daha pay bırakırsak 1870 dolar. Evet, bu 1870 dolar seviyesi altının ons tarafında dikkatle takip edeceğimiz bir alan. 1870 dolar seviyesi. Onun altında da biraz daha sarkma yaşanırsa eğer 1860 dolarlar seviyesine kadar da ons altında geri çekilmeyi takip edebiliriz. Ons altının tekrardan düzelebilmesi için ise 1900 dolar üzerine atması artık şart. 1900 dolar üzerinde tekrardan kapanışlar görmemiz bu yükseliş trend kanalına tekrardan girmemiz anlamını taşıyacaktır. Yükseliş trendinin bittiğini tam söyleyebilmek için arkadaşlar aşağıdan geçen şu trend çizgisinin kırılımını görmemiz lazım. Buradaki kırılımı görmedikçe, evet, şu alandan geçen kırılımı görmedikçe biz ons altında da yükseliş trendinin bittiğini söylemek için henüz erken olur. O yüzden bu alttaki kırılım 1860 dolar seviyesinin altında gerçekleşmedikçe altının ons tarafında da kırılımının bittiğini söylemek yanlış olur. Yönün tekrardan yukarı yönlü evrilmesi de gerçekleşebilir. Aylık bazda gene altının ons tarafına baktığımız zaman önemli bir bölge ve önemli bir destek bölgesi 1870 dolarlar civarından geçtiğini görüyoruz. 1870 dolar çok önemli olacak. Özellikle de aylık kapanışlarda bu 1870 doların üzerinde kalmamız altında tekrardan yukarı yönlü hareket için bizi ivmelendirecektir diye düşünmekteyim. 1870 dolar altındaki sarkmalarda ise aşağıdaki yükseliş trend çizgisine kadar, yani 1860 dolarlar seviyesine kadar yeniden bir sarkma görülebilir arkadaşlar. O yüzden altının ons tarafında FED'e kadar dikkatli olmakta fayda var diye düşünmekteyim. Gram altın tarafına bakacak olursak hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altında yukarıda bir düşen kanal açtı, oluşturdu. Ve bu düşen kanalın üst bandını şu an için gördüğünüz gibi test etmek üzere ve test etti de diyebiliriz. Burada 887 civarından geçen bölge önemli bir bölge. Tekrardan olumlu bir seyir alabilmemiz için ise arkadaşlar bakın şurada 910-915 dolar seviyesi üzerinde gram altın tarafında da yukarı yönlü hareketler görmemiz şart. Buradaki hareketlerin biraz daha şuradaki kanal içerisine sarkması bizleri ilk etapta gram altında 880'li seviyelere kadar da aşağı yönlü bir eğilim içerisine sokabilir. Tabi gram altın tarafı hem ons bazlı hem de dolar bazlı hareketlerden etkilendiği için gram altın yatırımcısı ons düşüşünden biraz daha az etkilenecektir. O yüzden gram altın tarafındaki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Çoğu arkadaşımızın sorduğu sorunun cevabını da hemen vereyim. Hala ana hedef bölgenizdeki bir değişiklik var mı şeklinde sorularınız geliyor. Arkadaşlar ana hedef bölgemde hiçbir değişiklik yok. Hala da gram altında benim için ana hedef bölgesi 1060 Türk Lirası civarından geçen alandır. O yüzden benim için herhangi bir sıkıntı yok. Gram altın tarafında 1060 TL civarındaki ana hedef bölgemi hala korumaktayım. Fed'in atraksiyonlarının şu an için piyasada çok sert geliştiği için altın ons tarafı bundan tokat yiyor. Bu da normaldir. Ama ilerleyen günlerde Fed'deki bu satın alma olayı ve dolar endeksinde açıkladığım olayın tersine dönmesiyle birlikte, yani bir düzeltme seviyesine girilmesiyle birlikte altın tarafından tekrardan yukarı yönlü hareketler görmemiz de kaçınılmaz olacaktır. Altının ons tarafında anlattığım seviyelere ve gramın da TL tarafında anlattığım seviyeler dikkatli olacaktır. Bunları dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman altının ons tarafına nazaran daha sert aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izliyoruz. Burada da gene üçgen içerisine girip bu üçgenin dip seviyesini gümüş test etti. Burada 23-20 seviyeleri gümüş için önemli. Bakalım bu seviyelerde tutunma gerçekleşebilecek mi? Buradaki tutunma gerçekleşirse arkadaşlar 24-67 seviyesine kadar ilk etapta tekrardan sizlerle birlikte yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Gümüşün onsunda bu hareket aslında çok güzel bir al-sat olayı yaratmış bir hareket ve bu grafik takibiyle birlikte bu hareketler içerisinde al-satları yakalayabilen arkadaşlarımız Forex'te ve Viyop'ta güzel karlar elde etmiştir diye düşünmekteyim. Çünkü bakın buradaki hareketini hiç bozmadı. Dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe ve tekrardan bir hareket. Ve buradaki hareketin tekrardan yukarı yönlü dönmesi de büyük bir ihtimal olacaktır. O yüzden gümüş takip eden sevgili dostlarımızın da panik yapmadan buradaki hareket içerisindeki hareketleri gözlemlemesinde fayda var diye düşünmekteyim. Gram gümüş tarafında hareketler 11.80 civarına doğru tekrardan yukarı yönlü ataklar gösterebilir. Bu hareketler
11.80 üzerinde tekrardan kalmaya başladığımız zaman gümüşün gram tarafında da düzelmeler olacaktır ve gümüşteki asıl ana hedef bölgemiz 13 lira 20 kuruş civarlarından geçen alanda hala da bizler için ana hedef bölgemiz halinde takip edilecek olan asıl bölgedir. Bitcoin tarafında hareketler 38 bin dolar civarında hala da oluşuma devam ediyor. Bitcoin'de bizler için 38 bin dolar çok önemli bir bölge dedik ve uzun zamandır sizlerle birlikte bu 38 bin dolar civarından geçen alanı takip ediyoruz. Buradaki alanın genellikle aşağı yönlü kırılmaları hep bir al seviyesi olarak değerlendirilmiş. Burada gördüğünüz gibi sevgili dostlarım. O yüzden bu alan içerisinde hareketlerin daha alt seviyelere sarkmaması durumunda gene burada bir 37.700, 38.000 dolar civarlarından geçen bir alanımız var. Bu alanın daha altında mumlar oluşmadıkça biz henüz bir şelale oluşum şeklinde şu yönde bir mum hareketi Bitcoin'de beklemek için erken olur. O yüzden şuradaki seviyeyi sizler de takipte kalacaksınız. Buradaki seviyemiz 38.000, 37.000 alanı, hatta 37.700 civarından geçen bölge. Bu alan içerisinde kalındıkça herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bu alanın aşağı yönlü kırılır ise işte o zaman bir müddet düşünmenizde fayda var. Çünkü aşağı yönlü hareketler bu sefer şelale şeklinde devam edebilir. Bu ters bayrak formasyonu dediğimiz bir formasyon burada var, oluşum var. Bu oluşumun aşağı kırılması demek sert bir aşağı yönlü hareketi getirebilir. Ama şimdilik bu hareket 37 bin, 38 bin dolarlar içerisinde kaldığı sürece bizler buradaki hareketin yukarı dönmesini de bekleyebiliriz. Buradaki dönüşlerin başlamasıyla birlikte de Bitcoin'de tekrardan 50 bin dolarlar, 51 bin dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte bu video içerisinde Fed'in son zamanlarda almış olduğu en tarihi kararı değerlendirdik. Ben ayrıca hepinizin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyorum. Aileniz, çocuklarınız ve sizler için en hayırlara Cenab-ı Allah'ın tarafından vesile olmasını dileyerekten güzel bir Kadir Gecesi, dualarla dolu bir Kadir Gecesi geçirmenizi temenni ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.